Merhaba, karmaşık konuları anlaşılır hale getirdiğimiz anlatımımıza hoş geldiniz. Bugün 20. yüzyılın en etkili düşünürlerinden birinin Carl Jung'un zihin haritasında bir yolculuğa çıkıyoruz. Şimdi Jung'un modern dünyada gördüğü çok temel bir sorunla başlayalım. Bir anlam krizi. Jung'a göre modern insanın en büyük dertlerinden biri sembol yoksulluğu. Peki ne demek bu? Şu demek, hayatımıza anlam katan, bize yol gösteren o büyük kolektif imgeleri, o ortak dili kaybetmişiz. Ve bu soru tam da günümüz insanının kalbine dokunuyor değil mi? Hani o bir türlü adını koyamadığımız bir kopukluk, bir şeylerin eksik olduğu hissi var ya, işte Jung bunun kökenine iniyor. Yüzyıllar boyunca din gibi büyük yapılar insanlara hayatın anlamı için zengin bir semboller sistemi sunuyordu. Ama zamanla bu kurumların gücü zayıfladı ve arkalarında, evet, kocaman bir boşluk bıraktı. Bu durumun ne kadar derine indiğini Jung bizzat kendi ailesinde görüyor. Papaz olan babasının ona bir gün teslisi, yani inancının temel taşlarından birini kendisinin bile tam olarak kavrayamadığını itiraf ettiğini anlatır. Düşünsenize, sembollerin tam kalbindeki bir insan bile onlarla olan canlı bağını yitirmişti. Bu an Jung için büyük bir uyanıştı. Peki Jung bu devasa anlam boşluğuna nasıl bir çözüm önerdi? Cevabı dışarıda aramadı. Tam tersine hepimizi içeriye, zihnimizin o gizemli ve engin katmanına, yani kolektif bilinç dışına bakmaya davet etti. Şimdi burası çok önemli. Kolektif bilinç dışı ne demek? Şu demek, bizim kişisel anılarımızın, kendi yaşadıklarımızın çok daha altında, hepimizin, bütün insanlığın paylaştığı ortak bir zihinsel miras var. Atalarımızdan bize aktarılan evrensel anılar, kalıplar, işte hepsi orada. Bu eski diyagram da aslında tam olarak bunu anlatıyor. Bakın, o küçücük aydınlık alan bizim bilincimiz, yani her gün kullandığımız, farkında olduğumuz zihnimiz. Geriye kalan o karanlık, devasa okyanus ise işte o bilinç dışı. Ve işte bu ortak okyanus neden dünyanın bambaşka köşelerinde birbirinden habersiz kültürlerde hep benzer masalların, benzer mitlerin, benzer dini sembollerin ortaya çıktığını açıklıyor. Çünkü hepsi aynı derin kaynaktan besleniyor. Peki bu okyanusun içinde ne var? Orası boş mu? Jung'a göre kesinlikle hayır. Bu derin sular, arketip adını verdiği güçlü evrensel karakterlerle dolu. Adeta ruhumuzun DNA'sı gibi. Arketipler, en basit haliyle, hepimizin içinde var olan o evrensel roller veya temel insanlık deneyimlerinin taslaklarıdır. Doğuştan getirdiğimiz içgüdüsel kalıplar bunlar. Mesela kahraman, kötülükle savaşan, zorlukları aşan yanımız. Ya da hilebaz, kuralları yıkan, düzeni bozan o yaramaz ilkel tarafımız. Ve tabii bilge yaşlı adam, bize yol gösteren iç sesimiz. Anima ve animus ise çok ilginç. Her erkeğin içindeki dişil ruh ve her kadının içindeki eril ruh. Bu karakterleri filmlerde, kitaplarda hemen tanıyoruz değil mi? Çünkü onlar zaten bizim bir parçamız. Tamam, bütün bunları anladık. İçimizde bir okyanus var, içinde de karakterler. Peki, bütün bu keşfin amacı ne? Nereye varmaya çalışıyoruz? Jung için cevap çok net. Bireyleşme dediği o uzun ve anlamlı yolculuğa çıkmak. Bireyleşme aslında kendin olma süreci demek. Yani zihnimizin o aydınlık ve karanlık, bilinçli ve bilinç dışı tüm parçalarını bir araya getirip bütünleşmek. Tam eksiksiz, eşsiz bir birey haline gelmek. Jung bunu öyle havada kalan bir felsefe olarak görmüyordu. Bu psikolojik olarak sağlıklı olmanın pratik bir yol haritasıydı. Önce en karanlık, kendimize bile itiraf edemediğimiz gölge yanımızla yüzleşiriz. Sonra anima, animus gibi diğer arketiplerle tanışırız ve en sonunda tüm bu parçaları benlik dediğimiz daha büyük bir bütünün içinde birleştiririz. Ve bu yolculuğun varış noktası benliktir. Benlik, bizim her gün dışarıya gösterdiğimiz egomuzdan çok daha büyük bir şey. O kişiliğimizin tam merkezi. Bütün zıtlıkların birleştiği o mutlak bütünlük hali. Jung bir şey fark ediyor. Hastaları terapi sırasında kendiliğinden, içlerinden geldiği gibi dairesel şekiller, yani mandalalar çizmeye başlıyorlar. İşte o an anlıyor ki bu mandalalar ruhun kendi kendini iyileştirme ve bütünleşme çabasının bir resmi. Benliğin bir haritası. Her bir mandala ruhun o anki durumunun eşsiz bir portresi adeta. Peki, bütün bu derin psikolojik yolculuk bugün bizim için ne ifade ediyor? Günümüzün hızlı ve karmaşık dünyasında neden bu kadar önemli? İşte en can alıcı noktalar. Jung bize diyor ki o eski mitler aslında boş inançlar değil, ruhumuzun haritalarıdır.
İçimizdeki o karanlık dünyayı görmezden gelirsek bu sadece kişisel sorunlara değil, toplumu kasıp kavuran psikik salgınlara yani kitlesel çılgınlıklara yol açar. Rüyalarımız sembollerin evrensel diliyle bize yol göstermeye çalışan kişisel mitlerimizdir. Ve belki de en önemlisi, hayattaki asıl amaç mükemmel olmak değil, tüm parçalarımızda iyiyle ve kötüyle bir bütün olabilmektir. Jung'un bize bıraktığı bu muazzam miras aslında hepimize bir davetiye. Peki siz kendi iç dünyanızın derinliklerine bir yolculuk yapsanız, orada sizi neyin beklediğini düşünürdünüz?